Ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. Değerli boğalar, yükselen burcu boğa olan kıymetli dostlar. Evet, öncelikle lütfen yükselen burcunuza göre takip ediniz. Daha sonra güneş, eğer biliyorsanız ay burcunuzu da takip etmenizi öneriyorum. Şimdi bu Kasım ayında bu 2022 yılının son ay tutulmasını yaşayacağız ve bu sizin burcunuzda, boğa burcunda 8 Kasım'da gerçekleşecek. Dolayısıyla yine Kasım ayına da bir tutulma rüzgarıyla giriyoruz. Evet, özellikle Akrep Burcu'nda yaşadığımız güneş tutulması da sizi çok etkiledi. Çünkü tam karşı alanınızda ve bu yaşayacağımız dolunay ve aynı zamanda da ay tutulması direkt burcunuzda olacağı için gerçekten önemli olacaktır. Özellikle Boğa Burcu'nun ikinci 10 gününde doğmuşsanız birebir etki alacaksınız sevgili boğalar. Ve bu tutulmayla beraber ilişkileriniz aslında uzun bir süredir, yaklaşık 2 yıldır, yaklaşık 1,5-2 yıldır aslında diyelim, gündeminizde ufak tefek belirtileri olan, böyle bir varmış bir yokmuş gibi olan ilişki dinamiklerinizde bir kesinlik getirecek gibi duruyor. Şimdi Uranüs burcunuzdan geçiyor bir defa, değişiyorsunuz ve bu tutulma 8 Kasım'daki Uranüsyen bir tutulma. Gerçekten Uranüs'ün gündemimize getirdiği konular sıra dışı olacaktır. Bu sıra dışılık boğa burçları tabii ki biraz daha genel aile yapımız, kültürel, daha geleneksel bir yapıya sahiptir boğalar. Ama Uranüs burada sıra dışı, sınır dışı hareketler. İşte karakterde olabilir, yaşam tarzında olabilir. Her anlamda hayata çok daha yeniliklerle bakmayı işaret eder. Eğer biz bu yenilikleri kabul etmekte inat eder, zorlanırsak tabii ki hayatın zorlukları aslında zor olmayan şeyler belki de bizim için çok daha zor gibi görünecektir. Şimdi kuzey düğümlü bir tutulma olacağı için arkadaşlar özellikle tabii ki bence sizin hayatınıza çok sürpriz, hatta sizin için çok kıymetli, çok değerli kişileri getirebilir. Bazı kararlar alabilirsiniz ki özellikle 14, 15, 16, 17 derecelerde yükseleni olan bir boğa, güneşi olan bir boğa, Venüs'ü veya özel bir noktası olan boğaysanız kesinlikle medeni durumunuzdan tutun da yaşadığınız yer, yaptığınız iş, sosyal ilişkileriniz hepsinde bir yenilik, bir değişim içine gidebilirsiniz. Tutulma tam olarak 8 Kasım'da ama Kasım ayına girdiğimiz andan itibaren ilk 10 günü çok güçlü şekilde hayatımızda olacak. Tabii ki sizin hayatınızda da bu saymış olduğum konular gündeminizde olacak. Ve tabii ki burada şunu da hatırlatalım. Kariyer hayatı da boğalar için çok önemli olacak. Şimdi Kasım ayının 20'sinden itibaren gündeminiz değişiyor. Çünkü Güneş artık Yay burcuna geçecek. Aynı zamanda Venüs, Merkür hepsi Yay burcuna geçiyor ve sizin için bir ticaret zamanı başlıyor diyebiliriz. Alışveriş zamanı. Para yatırma, para alma, para paylaşma, yatırımlar, krediler, borçlar, oradaki yeni düzenlemeler, eş veya partner ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmek, bir ortak projeye girmişseniz oradaki para kaynakları olabilir. Özellikle bir mesela gideriniz var veya bir plan yaptınız, bir harcama yapacaksınız veya bir ödeme yapacaksınız diyelim ki. Özellikle ayın 22'sine kadar, 22'sinden sonra bunların hayata geçebileceğini söyleyebilirim. Çünkü 24'ünde de hemen 24 Kasım'da tam bu alanınızda bir yeni ay doğacak. Elbette ki yeni ayın doğacağı alanlarda yine para alışverişleri gündeminizde olacaktır. Almak istediğiniz, ödemek istediğiniz, paylaşılması gereken ne varsa 24 Kasım itibariyle hayata geçecektir. Ve onun yanı sıra 24 Kasım'da şimdi Jüpiter retrosu bitiyor. Balık burcunda sizin 11. ev alanınızdaydı. Şimdi sosyal ilişkileriniz, aşk ilişkileri, sosyal platformlardaki konular, özellikle maddi konular, yakın çevre ve kardeşleriniz de bunlara dahil. Tabii ki evlilik ve ortaklıklarla ilgili konular. Bunun ucu paraya dayanıyor zaten. Jüpiter'in düz harekete dönmesiyle burada bir açılma, para alışverişlerinde, dost alışverişlerinde aslında bir
bolluk bereket getireceğini söyleyebilirim. Özellikle burada hani balık burcunda bir yerleşiminiz varsa, mesela Jüpiter'iniz olabilir, Satürn'ünüz olabilir. Gerçekten bazı düğümleri çözmenizi çok kolaylaştıracak bir süreç olacaktır. İlişkilerinize de çok olumlu yansıyabilir sevgili boğalar. Şimdi tabii ki bu 24'ünden itibaren sizin yönetici gezegeniniz Venüs. O da bu yay burcunda seyahatini sürdüreceği için aile içi ve yerleşim yerinizle ilgili konular ve oradaki mesela değişimler diyelim, oradaki harcamalar olarak da değerlendirebilirsiniz bu arada bunu. Orada bir istediklerinizi yapma özgürlüğüne sahip olabilirsiniz ki mesela 21 Kasım'da Güneş Jüpiter olumlu bir açısı var. Şimdi Jüpiter Balık burcunda, ilişkiler evinizde bir tane Güneş var. Burada şans faktörü çalışacak ve bu şans faktörü de sizin dediğim gibi ilişkiler evinizde böyle bazı fırsatlarla karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Bir de engeller, işte manipülasyonlar, gecikmeler olur mu hayatımda derseniz, evet, Mars şimdi Kasım ayı boyunca İkizler Burcu'nda ve retro olacak. Hani dikkat etmeniz gereken konular şunlar olabilir. Güneş ve Mars çünkü para evinizden geçecek. Harcamalar kısmında, gelir gider dengesi kısmında. Özellikle trafikte de olabilir bu. Ödemelerde, borç alışverişlerinde çok daha zorlayıcı olabilir. Verdiğini alamayabilirsin, işte alacağını doğru yere harcayamayabilirsin. Orada bir takım tıkanmalar olabilir. Hani Mars retrosu özellikle yükselen boğalarda para girişlerinde, para çıkışlarında bir takım tıkanmalar oluşabilir. Fakat 28 Kasım'da Mars ve Satürn arasında oluşacak olumlu bir açı var. 28 Kasım civarı. Burada önemli bir gelişme olabilir. Mesela kariyer eviniz ve para ile ilgili mesela bir başvurunun sonucu, bir para beklentisi, kariyerle ilgili konuda bir adım atma, sağlık ve işle ilgili mesela yeni işe girişler, burada yeni talepler gibi hayatımızı bu alanda olumlu etkileyecek gelişmeleri yaşatacak bizlere sevgili boğalar. Mars'ın retrosu para evinizde, bunu her videoda neredeyse söylüyorum. Buraya biraz daha en çok dikkat etmesi gereken burç sizsiniz. Yanılabilirsiniz, yanlış hesap yapabilirsiniz. Lütfen dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.